Kanalım ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere o kadar kolay bir börek tarifi vereceğim ki inanın mutfağa ilk defa giren arkadaşlarım bile çok rahatlıkla yapabilir diye düşünüyorum. Buyurun şimdi tarife geçelim. Öncelikle bir adet soğanı birazcık kavurdum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekleyip rengi biraz döndükten sonra yarım kilo iyice yıkamış, doğramış ve suyunu iyice süzdürmüş olduğum ıspanağı içerisine aldım. Üzerine yarım çay kaşığı kadar pul biber ve birazcık da tuz ekledim. Ve ıspanaklar suyunu tamamen çekene kadar kavurdum. Şimdi suyunu çektikten sonra ocaktan alıp soğumaya bıraktım ıspanağı. Bu esnada ben de hamurumu yoğurmaya başladım. Bir çay bardağı yoğurdun suyunu kullandım. Dilerseniz süt de kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı normal içme suyu, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı tuzu ilave edip sıvıları önce güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra un ilavesi yapıyorum. Ben toplamda 200 ml bardak ölçüsü ile 4 su bardağı un kullandım. Net bir şekilde 4 su bardağı kullandım. Fakat sizler kontrollü ekleyin yine de. Bir paket kabartma tozunu da unun üzerine aldıktan sonra önce kaşık ile birazcık toparlıyorum. Daha sonrasında elim ile güzelce hamuru yoğuracağım. Ele yapışmayan, yumuşak, pürüzsüz dokuda güzel bir hamur oldu. Hamurun dokusu o kadar güzel oldu ki sizlere anlatamam. Bu hamur ile dilediğiniz böreği yapabilirsiniz. Hiç beklemeden hemen böreğimi yapma işlemine devam ediyorum. Bir tezgahın üzerine alıyorum hamuru ve eşit parçalar halinde keseceğim. 9 veya 10 adet beze çıkacaktır toplamda. Hepsini eşit şekilde kesip avucumun içerisinde yuvarlayıp kenara alacağım. Ve ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak devam ediyorum. Bir servis tabağı büyüklüğünde hamuru açıyorum. Dilerseniz merdane ile de açma işlemini yapabilirsiniz. Hamurun dokusu çok güzel, gerçekten kolaylıkla açılıyor. Hiçbir şekilde un serpmeye de ihtiyaç duymuyorsunuz. Hamurumu bu şekilde servis tabağı büyüklüğünde açtım. Ben hamurların tümünü açıp daha sonra devam ettim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Büyük kolaylık oluyor. Soğumuş olan ıspanağın içerisine bir çay bardağı rendelemiş olduğum kaşar peynirini ilave edip güzelce karıştırdım. Kaşar peyniri yerine dilediğiniz herhangi bir peyniri de ekleyebilirsiniz. Açtığım hamurun yüzeyini sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum. Hiçbir yerinin kuru kalmamasına özen gösteriyorum. Dilerseniz yağlama işleminde eritilmiş tereyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğum ıspanaklı peynirli iç harcımdan uzun şerit halinde hamurun içerisine yerleştiriyorum. Baş kısmında birazcık boşluk bırakıyorum. Ve kenarlardan dökülmemesi için iki kenarında içe doğru katlıyorum.
Baş kısmını da ıspanağın üzerine kapatacağım ve rulo şeklinde saracağım. Rulo şeklinde sardıktan sonra da bükme işlemini yapıyorum. İki ucunu da zıt tarafa büküyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum borcamın içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Hemen hızlıca bir tane daha sizlere göstermek istiyorum. Hamur açamayan arkadaşlarım bu tarifi kolaylıkla uygulayabilirler. Mutfağı yeni yeni çözmeye çalışan arkadaşlarım yine kolaylıkla hiç zorlanmadan yapabilirler. Tüm hamuru bu şekilde bitiriyorum. Ve sonuncu hamuru da borcamın içerisine alıyorum. Artan sıvı yağını da tüm hamurun üzerine gezdiriyorum. Bu arada fırınımı da açtım, ısıttım. 190 derecede alt üst fanlı ayarda böreğimi pişireceğim. Her fırının pişirme süresi farklı olabilir. Bu yüzden dikkatli pişirmenizi öneririm. Hazır olan böreğimi artık fırına gönderebilirim. Nar gibi kızarana kadar fırında tutacağım. Ve yaklaşık 20-25 dakikanın sonunda pişti benim böreğim. Birazcık da üzerini bezle örtüp dinlendirdim. Gördüğünüz gibi pamuk gibi. Hemen sizlere bir tane alıp göstermek istiyorum. Dilerseniz bu böreğin şeklini farklı olarak da yapabilirsiniz. Mesela gül şeklinde sarabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ya da şeklini verdikten sonra güzelce poşetleyip dondurucuda da saklayabilirsiniz tepsiyle birlikte. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Mutlaka deneyin. Deneyenlerin yorum ve görüşlerini de yorum kısmında beklerim. Bu arada yeni tariflerimde görüşebilmek için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve zil işaretini açmayı unutmayın. Sevdiklerinizle de videomu gönül rahatlığı ile paylaşabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın.